Merhabalar arkadaşlar, beni tanıyan 10 aylık evliyim. Teşekkür ederim. Ve güzel bir bebeğim. Dur. Evladımı bekliyorum. YouTube'a nasıl başladın? Çekilişler olsun. Ama faydalı bir desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Herkese yeni bir günden yeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün Onur'la birlikte kamera karşısındayız. İşte siz kimsiniz, kaç yaşındasınız, nerede yaşıyorsunuz gibi. Biz de dedik ki böyle minik bir vlog çekelim. Bununla alakalı bize sormuş olduğunuz soruları yanıtlayalım. Bugün Onur'la birlikte kamera karşısındayız. Umarım sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir vlog olur. Evet Onur, sen söylemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle merhaba arkadaşlar. Herkese videoyu hangi dakikada izliyorsunuz bilmiyorum ama herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Bugün Fatma Nur'un da dediği gibi kendimizi tanıtmak istedik. Bir video çekmek istedik. Çünkü yorumlarda çok istek geliyor. İşte nerede oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, yaşınız kaç gibi sorular alıyoruz. Eşimle güzel bir video çekip kendimizi tanıtmak istedik. Evet. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah beğenirsiniz. Tabii ki bayandan başlayacağız. Buyurun Fatma Nur Hanım. Evet arkadaşlar, öncelikle biz kimiz sorusuna bir yanıt vermek istiyorum. Ben kimim? Öncelikle bundan bahsedeyim. Kanalım 7 aylık bir kanal. 7 ay öncesinde ben zaten beni tanıyın, Merhaba YouTube Ben Geldim adlı bir şey çekmiştim. Bir video çekmiştim. Onu da yukarıya bırakırım. Onu da izleyebilirsiniz. Orada şu anda Onur'la birlikte aslında güncel bir şeyler çekmek istedik. O zaman kendimden bahsedeyim. Ben Fatma Nur Dumanlı. 27 yaşındayım. Ama daha küçük hissediyorum tabii ki de. Asla 27 yaşında olduğumu kabul etmiyorum. Hiçbir zaman da kabul etmeyi düşünmüyorum aslında. Bence hissettiğimiz yaş bizim gerçek yaşımız. Sonrasında kaç yaşındayım? 27 yaşındayım. Anaokulu öğretmeniyim. Sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Aynı zamanda ön lisans mezunuydum. Şu an lisansı tamamlıyorum. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Hatta bugün sınav notumu da öğrendim. 90 almışım çocuklukta beyin gelişiminden. Çok da mutlu oldum. Bu da beni mutlu etti. Bunu da söylemek istedim. Sonrasında Kocaeli'de yaşıyoruz. Onun öncesinde ben İstanbul'da yaşıyordum ailemle birlikte. Söylemiş olduğum gibi anaokulu öğretmeni olduğumdan bahsetmiştim. Orada 5 yıllık bir deneyimim vardı. Sonrasında işte Onur'la tanıştık, evlendik ve Kocaeli'ye geldim. Şu an ev hanımıyım. Bu şekilde. Sen Onur? Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ben de kendimi şu şekilde tanıtayım. İsmim Onurhan, soyadım Dumanlı. 30 yaşındayım, 31'e girmek üzereyim. Bir firmada, özel bir firmada savunma sanayi ve iklimlendirme parçaları üreten bir firmada mikronluk polisajcı olarak çalışıyorum. Lise mezunuyum. Üniversite okumaya çalıştım ama biraz hiperaktif biri olduğum için okuyamadım. Liseyi de zaten açıktan falan bitirdim. Kendimce söylüyorum, kendi düşüncelerim, kafamın çalıştığını düşünüyorum ama okumak nasip olmadı. Yani kafama koyduğumu yapan biriyim ama okumadım. Ondan sonra bekarken ilk önce 20 sene İzmir'de yaşadım. Şimdi de 5 yıl Gebze'de yaşadım. Eşimle evlendiğimizde de Kocaeli'de yaşamaya devam ediyoruz. Bu şekilde İzmir'de dediğim gibi 20-22 yıl bir geçmişim oldu. İzmir Karşıyaka'da yaşadım. İşte gençliğim oralarda geçti. Hızlı geçirdiği gençliği. Anlattığım zaman Fatma Nur'un sinirlendiği bir gençlik. Ya tabii hoş karşılıyorum. Sonuçta benden önce yaşamış olduğum bir gençlik. Kamera önünde hoş karşılıyor arkadaşlar. Kadınlar beni anlayacaktır. O şekilde arkadaşlar. Askerliğimi, Acemi Birliği'mi Burdur'da yaptım. Kadınları pek ilgilendirmez bu. Sıkılırlar bu konulardan. Şırnak Silopi'de askerliğimi yaptım. Uzmanlık dönemimi. Sıkıntılı süreçlerden geçtim. İşte 15 Temmuz'da falan askerdim. O şekilde askerlikten geldim. İlk önce fabrikalarda çalışmaya başladım. İşte araba parçası üreten fabrikalarda çalıştım. En son bu bahsettiğim özel bir firmaya girdim. Şu anda memnunum Allah'a şükür. Çok şükür. Fatma Nur'la tanıştım. Tanışmamızı ve nasıl evlendiğimizi anlatan ayrı bir video çekeceğiz onun için. Aynen öyle. Onu başka bir vlogda paylaşacağız.
Aynen. Sadece bu bizi tanıyın vlogu. Nasıl tanıştık, nasıl evlendik, bu başka bir vlogda yapalım istedik. Çünkü bizim çok enteresan bir hikayemiz var. Ondan kaynaklı bir vlogluk böyle size anlatacağımız şey var aslında. O videoyu da öneriyoruz size. Gerçekten Onur çok hızlı bir adammışsın diyeceksiniz. Şöyle de bir tırnak işaretiyle bunu söylemiş olalım. O şekilde bu arada not aldık bilgisayarımızdan, unutmayalım, atlayacağımız şeyler olmasın. Sonrasında evet, bunlar bizim kişilik özelliklerimiz, nerede yaşadığımız. Bu arada biz 10 aylık evliyiz arkadaşlar, 10 aylık evliyiz. Kasım ayında evlendik, şu an 10 aylık evliyiz. Aynen. Onayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bir de güzel bir bebeğimiz olacak. Bu müjdeyi de verelim. Şu Evet. an eşim 8 aylık hamile. 8. ayıma girdim çok şükür. Bir oğlumuz olacak inşallah. Onu bekliyoruz. İsmi de hep hayalimde olmuştur. Metehan Evet. koyacağım diyordum. Evet. Oğlumun ismini Metehan koydum. Evet, Onurhan çok istedi. Biraz Hanna oldular ama ben de çok sevmiş olduğum bir isimdi. O yüzden olabilir dedim. Gayet ben de çok beğendim. Zaten böyle Metehan adında öğrencilerim de vardı. Buradan da selam olsun. Çok tatlı oldukları için, gerçi tüm çocukları ben çok sevdiğim için böyle Metehan'ımızı bekliyoruz diyelim. Söylemiş olduğum gibi 8 aylık hamileyim. O şekilde. Arkadaşlar bu arada ismi belirlerken hemen kabul etmedi. İşte ben de annesiyim, ben de söyleyeceğim falan. İşte onun ailesinden, benim ailemden, onun ailesinden oldum bilmiyorum da benim ailemden işte bize de sorsaydın gibi şeyler geldi. Ben dedim ki ya isteyen istediği ismi koyabilir. Sonuçta nüfus müdürlüğüne gidip benim dediğim ismim olacak mı? Olacak. Baba. İstediğinizi söyleyin dedim yani. Sonuçta Metehan'ı koydum. Ben de sevdiğim bu konuda hiç de zıtlaştığımızı düşünmüyorum yani. Direkt Metehan dediği için abi düşünseydik gibisinden oldum da sonra sevdiğim bir isim olduğu için gayet de saygı duydum. Bakalım hayırlısıyla bir Metehan'ı bekliyoruz. O şekilde şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Birbirimizde sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikler neler? Önce sen başla istersen Onur. Tamam ben başlayayım. Arkadaşlar Fatma Nur'un sevdiğim huyları gerçekten bir kadında olması gereken, yuva kuran bir kadında olması gereken her şey var eşimde. İşte yemek yapmak olsun, işte temizlik olsun. Şimdi kadınlar diyecek ki işte hani yemek, temizlik sadece kadına mı özel? Tabii ki de değil ama yemek ve temizlik konusunda, kadınlık konusunda Fatma Nur gerçekten çok iyi bir insan. Onu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Yuva yapan kadın derler ya, Fatma Nur tam da o. Yani onu canlandırıyor gözümde. Fatma Nur'dan bu konuda çok memnunum. İyi ki de karımı, eşimi bulmuşum. Sevmediğim özelliklerine gelirsek birazcık inadından Yavaş yavaş söyle. Birazcık inadından şikayetçiyim. Malum birine benzemiş ama söylemek istemiyorum. Birazcık inadından şikayetçiyim. Yani eve geldiğimde bazı şeyler söylüyorum, yapmıyor. Hani kendi kafasından geçen neyse o. Kendi doğrularım var. Sabaha kadar anlatayım. Sabaha kadar bak böyle yapacaksın diyeyim. Tamam. Yönlendirilmeyi tamam, çok sevmiyorum. tamam. Kendi doğrularım. Bir bakmışsınız tam tersini yapmış. Yani o konuda şikayetçiyim. Başka da şikayetçi olduğum bir konu yok. Yani eşimden çok memnunum. Aşırı memnunum eşimden. Malum bu saatten sonra videolu kapandıktan sonrası da var arkadaşlar. Durduk yere şimdi yani şey olmasın. Evden kovulmayayım Evet. falan. Cepte para kalmadı yani oteller pahalı şu anda. Ya otel olarak mı kullanıyorsun evi? Peki bana geçelim o zaman. Sana geçelim. Aynen öyle. Onur'da sevdiğim özellikler gerçekten Onur da çok yapıcı. Ya biz aslında Onur'la çoğu huyumuz çok benziyor. Onur ikizler, ben Kova burcuyum. Zaten böyle çok iyi anlaşan burçlardan birisi ikizler ve Kova. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış diye bir laf var ya. Aynı bu burçlar yani. Aynen öyle. Çoğu huyumuz zaten benziyor. Onur da yapıcı, gerçekten sorumluluk sahibi, düşünceli, ilgili. Gerçekten bu huylarını çok seviyorum Onur'un. Tam böyle benim aradığım, böyle eşimde istediğim davranışlar. Sevmediğim özelliklere gelirsek böyle Onur anlık kafasına koyduğu şeyi yapmak isteyen bir insan. Hani kafasında kurduğunu anlık olsun ve bu düzende ilerlemek ister her zaman. Ben de
evet bu konuda çok benzediğimizi söyleyemem. Ben birazcık daha hani hedefe olur kitlenir. Hani hedefe kitlenir öyle söyleyeyim. Ya ben çok öyle değilim açıkçası. Hani ben de tabii ki de hayalleri ve hedeflerim var ama Onur kadar yani böyle Onur A'sından Z'sine kadar her şeyini araştırır. Her şeyini böyle bilmek durumunda kalırım. Yani hani bu konu beni bayağı zorlar bazen Onur'da. Arkadaşlar gerçekten hani bir an aklıma bir şey düşsün. O gün yapacağım. Anlık. Yani örnek vermek gerekirse Mersin'i anlatsana. Mersin'i anlat. yani iş yerindeyim. Bir an aklıma arsa almak düştü. Nereden alayım? İşte yazlık bir yer olsun, ucuz olsun. Mersin geldi aklıma. Mersin'de işte bir yerde dağın başında bir arsa buldum. Toros Dağları. Dağ değil, Toros Dağları. Fatma'nı aradım, dedim ki ben dedim gidiyorum arsa almaya. Dedi ne diyorsun sen, dur ne yapıyorsun falan. Böyle. Bu da arkama bindi motorla Kocaeli'den Mersin'e. Dedim ki şöyle oldu aslında. Dedi ki ben arsa alacağım Mersin'den. Dedim ki Onur bir dur. Bir araştıralım, bir soruşturalım neyin neyse. Ha Mersin ne? Buradan orası neresi? Neyse dedi ki ben gideceğim. Dedim ki Onur attığı arsalara bir baktım. Çok hani o içime sinmedi. Dedim ki gider şimdi çok içime sinmeyen bir şeyler olur. Bunu da istemiyorum. Dedim ki ben de geleceğim. Allah biz çıktık buradan yola. 2 gün 3 gün içerisinde gittik Mersin'e. Oradan baktık Toros Dağları'nı dolaştık Fatma'nın yani. gözünü açtığında Konya ovalarında gidiyor ya. Yani öyle söyleyeyim, öyle çılgın bir insan, ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Bir de bunu isteyerek yapıyorum. Hani uyumlu olduğumuz konu bu aslında. Ben de çok severim böyle gezmeyi, bana gezme olsun zaten. Aslında yani gerçekten bu konuda alçak gönüllülük yapamayacağım arkadaşlar. Zengin olması gereken biriyim. Çünkü bir yerde fazla kalamam. Yani bir gün işte bir yer Avrupa'ya gideceğim, gezeceğim, bir gün oraya gideceğim. Hani sıkılırım. Bir yerde durduğum zaman ölürüm yani ben. İş yerinde bile böyle masada bir saat böyle zor oturan biriyim. Hiperaktifsin sen. Aynen. Sevdiğim özellikleri bunlar. Küçük de bir es geçmiş olalım tırnak işaretinde. Örneklendirme de yapmış olduk. Sevmediğim özellik evet bu çok böyle ani kararlarının olması. Bir de böyle Onur'un böyle çok uzun siniri yoktur. Böyle hani bir kıvılcım gibidir. Sinirlenir, biraz sürer bir yarım saat kadar. Sonrasında o yarım saat sonunda pamuk gibi olur. Yani böyle bir özelliğe sahip. Ben de o durumlarda böyle Onur'u artık tanıdığım için yapıcılığımdan kastettiği sanırım o. Çoğu şeyini o şekilde hani böyle dizginleyebiliyorum. Bunun da sebebi şu, gerçekten biz bir evliyiz. Sonuç itibariyle birbirimize sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikler evet olacak. Ama birimizin bir noktada daha yapıcı olması gerekiyor. O da yeri geliyor. Ben de bazen aşırı sinirli bir insan olabiliyorum. O da yeri geliyor aynısını yapıyor. Ve bence bunların hepsinin yapılması gereken, evlilikte olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka da yok. Yani çok şükür güzel bir çiftiz. O şekilde arkadaşlar bu soruyu da geçelim. Gezmeyi çok seviyoruz. Ondan bahsedelim. Motorumuz var. Çok tatlı. Bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, her şeyimiz yani. O motorla hatta ilk motorumuzla bayağı bir nerelere gittik? Balıkesir. Arkadaşlar bizim 125 cc küçük bir motorumuz vardı. Fotoğrafını bulursak koyarız. Evet. Ona bir çanta taktık arkaya. Ve o zaman bayrama mı denk geliyordu? Evet, 7 günlük evet. bir tatilimiz vardı. Ramazan bayramına denk Aynen. geliyordu. O Dedim videolarımızı ki, da izleyebilirsiniz. Onu da bırakırım. aynen. Fatma Nur dedim gel dedim Marmara turuna çıkalım. Hani başlayalım Kocaeli'den. İşte Sakarya, Bursa, işte ondan sonra Gölcük, Bursa, ondan sonra Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, işte Silivri, İstanbul'un üstünden dönelim dedim. Küçük motorumuzla arkadaşlar yola çıktık. 5-6 tane şehir gezdik. Çanakkale'yi gezdik, Balıkesir'i gezdik. Yani, Bursa en sevdiğimiz şehirlerden birisi. yani şöyle işte şehirlerin yemeklerini yiyelim diye gezen insanlarız. Evet. Çok da paraya gerek yok arkadaşlar. Biz ufak meblağlarla geziyoruz. Hani Evet. Bence bu kişinin kendisiyle ve çiftlerin uyumuyla alakalı bir durum. Böyle biz gerçekten çift olarak birlikte yaptığımız her şeyden mutluluk duyuyoruz.
Yani Aynen. illa böyle çok lüks paralara, çok lüks yaşamlara ihtiyacımız yok. Bence böyle bir şeyimiz de yok. Hani hani çok özenti de davranmıyoruz. Böyle elimizdeki olan imkanlarla mutlu olmayı başarabiliyoruz Aynen. bence. Bu konuya gelmişken Fatma Nur'un bu huyundan da bahsetmek istiyorum. En sevdiğim huylarından biri, Fatma Nur aza kanaat edebilen biri. Yani Fatma Nur benim yüzümden çok şey çekmiştir. Mesela küçük bir motorun tepesinde kilometrelerce yol gitti. Hani kalçası ağrıdı, hiç çıtını çıkarmadı. Yani o anki şartlara göre yaşamasını bildi benimle. Şimdi motorumuzu büyüttük. Ona daha konforlu bir alan sağladım. Şimdi çoğu insan olsaydı, çoğu kız olsaydı, işte sen nasıl adamsın, sen nasıl şöylesin, böylesin. İşte bu motorla gidilir mi, gidilmez. Benimle çadırlarda yattı. Hani çok şehir gezdik onunla. Baktım Fatma Nur hani aza tamah ettikçe ben ona daha çok imkanlar sağlamaya başladım. Evet. Şu an bile hani video çekiyor. Durumum el verdiğince en iyi bilgisayarı, en iyi tripodu, en iyi telefonu almaya çalışıyorum. Aza tamah edebilen bir insan. Ailesi de öyle yetiştirmiş. Teşekkür ediyorum ailesine. Bunu da söylemek istedim. Şöyle bir parantez açayım. Onur'un da söylediği gibi bu özelliğimi sevmesi beni de mutlu etti. Şöyle bir durum var. Gerçekten bence çift olmak da bunu gerektiriyor. Böyle çok lüks yaşamlarda, ben çok lüks paralarda, böyle çok yükseklerde gözü olan bir insan değilim. Her zaman böyleydim. Olabilecek en minimum, en maksimum şeylerle neler yapabilirim? Aslında ben kendime neler katabilirim düşüncesindeydim ki bunu evlendikten sonra eşimle bunu neler, hani nasıl güzelleştirebiliriz, neler yapabiliriz gibi bir düşünceye vardım. Bu benim aslında hayat standartım. Hani bu benim kişilik özelliklerimden bir tanesi. Bu konuda da Onur'la bence anlaşıyoruz. Ben her alanda, her koşulda mutlu olmayı başarabilen bir insanım. Bence bu da güzel bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Bence güzel şeyler, küçücük şeylerle de mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Evet Onurcuğum, diğer sorumuza geçelim mi? Neydi? Kaç aylık evliyiz demişiz. 10 aylık evliyiz. Gebeliğimle alakalı sorular geliyor. Gebe misiniz, hamile misiniz, kaç aylık hamilesiniz? Söylemiş olduğum gibi 8. ayıma girdim. 32 haftalık hamileyim. Çok şükür sağlıklı bir gebelik süreci geçiriyorum. İnşallah da bu şekilde devam eder. Anne baba olacağımız günü bekliyoruz heyecanla. O şekilde. Bazen bu konulara gelince böyle çok heyecanlanıyorum. Kendi anaokul öğretmeni olduğum için çocuk canlısı bir insanım. Yani çocuklara kanım kaynar her zaman. Şimdi kendi evladımı bekliyorum inşallah. Onu da kucağımıza sağ salim alırız arkadaşlar. Evet, YouTube'a nasıl başladık Onur? Bununla ben bir giriş yapayım. Sen Tamam. sonra desteklerinden bahset. YouTube'a nasıl başladık arkadaşlar? Bundan bahsedeyim istiyorum. Ben bunun öncesinde zaten okulumla alakalı, kendi mesleğimle alakalı Instagram'da bir sayfam vardı. Böyle video montajlamayı, editlemeyi, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Konuşmayı çok seviyorum. Sonrasında işte evlendim, biz Kocaeli'ye taşındık, ben işimden ayrıldım ama Onur aynı düzenine devam ediyor ama benim düzenim tamamen değişti. Yani bu şehri bilmiyorum, evim farklı, yuvam farklı, yaşadığım şehir farklı, her şey farklı ve kendi hızlı hayatımdan tamamen monoton bir hayata geçtim. Yani hiç böyle deneyimlediğim bir hayat tarzı değildi aslında. Sonrasında ve üretmeyi, hani bir şeyleri yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda da okulum da devam ediyor ama hani bu benim için çok böyle dolu dolu bir uğraş kaynağı değil açıkçası. İş bakıyorum. O dönem tamamen bizim sektör, özel sektörde de böyle sezondur öğretmen alımları. O yüzden Kasım ayında evlendiğimiz için sezon çoktan başlamıştı. Biz de dedik ki hemen işe girmeyelim, biraz evin tadını çıkartayım. O süreçte ben birazcık böyle kafamda zaten daha öncesine vardı ama böyle acaba yapabilir miyim, nasıl olur gibi böyle sürekli şeyler canlanıyordu. Sonrasında ben yine böyle bir sorular kafamda canlanmaya başladı. Acaba hani Fatma Nur hani yapabilir misin? Acaba Onur bu konuda sana ne söyler? Tepkisi ne olur? Hani destekler mi? Sonrasında ben bayağı bunu kafamda kurdum. Sonrasında Onur'a açtım. Dedim ki Onur böyle ben YouTube yapmak istiyorum. YouTube'da içerik üretmek istiyorum. Bu konudaki bana olan desteğin nasıl olur? Destek olur musun? Gibi bir sohbetimiz oldu.
O da beni sağ olsun destekledi. Tabii ki de sonuna kadar arkandayım dedi. Önce minik minik günlük vloglarla başladık. Kanalımızın büyümesinde Onur'un da çok büyük bir payı var. Hep destekledi. Tüm ekipmanlarım olsun, hani yardımı olsun. Gerçekten bu konuda tekrardan teşekkür ediyorum. En büyük hayallerimden biriydi. Çok şükür de şu an çok güzel bir kitleye de sahibiz. Büyümeye de devam eden bir kanalız. Sen bu süreçten bahset Onur. Benim sana bahsettikten sonraki neler hissettiğin, tepkin, onu da sen anlat istersen. Yanlış hatırlamıyorsam ben işteyken bunu bana açtın telefonda. Ben de zaten bekarken böyle bir hayalim vardı, işte güzel bir eşim olsun, hani YouTube yapalım, olabilir aslında diye düşünüyordum. Fatma Nur da bana bunu açınca destekledim. İşte alet edevat olsun, işte telefon olsun. Desteğimi söyledim. Başladık. Seven oldu, destekleyen oldu, desteklemeyen oldu, istemeyen oldu. Yani herkesin kafası bir değil, biliyorsunuz arkadaşlar. Desteklemeyenler oldu. Şimdi o desteklemeyenler de destekliyor gibi. Bir şekilde size video çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Fatma Nur tabii ki benim eşim. Hayalini gerçekleştirmem gerekiyor. O da aynı şekilde benim. Ona her türlü desteği vermeye hazırım. Onu çok seviyorum ederim. Bu şekilde. Teşekkür ederim. İnşallah bizim böyle çok güzel büyüyen, sizlerle birlikte, tabii ki de sizin desteğinizle birlikte büyüyen çok güzel bir kanalımız var. Gerçekten Onur'un bu tutumu beni çok mutlu etmişti. Evet, Onur'un da bahsettiği gibi olumlu destekler olduğu gibi olumsuz eleştiriler de aldık. İşte özel hayatınızı çok fazla paylaşmayın. Bu sizin özel hayatınız. İşte nazar değer vesaire. Ben buna çok fazla katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü artık birçok şey zaten göz önünde. Ve insan içtenliğiyle ve samimiyetiyle biz bu işi yapıyoruz. İnşallah, ben hep bu dua ile çıktım yola. İnşallah bizi izleyen kitle de bizim bu samimiyetimize, bu bizim doğallığımıza, gerçekten birbirimizden, aslında birbirimize olan bağımızdan da etkilenen insanlar olacaktır. Hani hep olumlu yönünden bakmayı seviyorum ben. Olumsuz yönlerini de arkama atıyorum. Çünkü olumsuzluklarla yaşayamayız. Olumsuzluklar bence hayatımızda sürekli bir engel yaratır. O yüzden ben bunları hiç düşünmüyorum. Çok şükür de hiçbir problem yaşamadık. Evet, dediğim gibi belli sınırlarımız var ama zaten biz bu sınırları yönetebiliyoruz. Hepimiz de, zaten her ikimiz de bir aileyiz. Bunun bilincindeyiz. Ondan kaynaklı hiçbir problem yaşamadık. Bu konuda da YouTube'da da çok güzel etkileşimler içerisindeyiz. Bizi destekleyen birçok arkadaşımız var. Böyle güzel güzel yorumlarından böyle tam böyle moda giriyoruz. Daha güzel oluyor. İnşallah daha büyük, daha güzel bir kanal oluruz. İnşallah daha güzel ilerleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet Onur, ne tarz içerikler çekiyoruz? Bu konuda da küçük bir tırnak açayım. Daha çok arkadaşlar biz gezi vloglarıyla da başladık, günlük vloglarla da başladık. Ama daha çok biz temizlik vloglarıyla şu an devam ediyoruz. Ama görüyoruz ki hani etkileşimlerde temizlik vlogları, düzen vlogları daha çok izleniyor. Biz de daha çok bu yönde ilerliyoruz. Aynen değil mi öyle. Onur? Gezi vloglarımız tamam seviliyor ama en çok sevilen, sizlerin en çok sevdiği şeyleri çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu videonun altına da bizden ne tarz içerikler çekmemizi isterseniz bunları belirtirseniz çok mutlu oluruz. Biz de ona göre ilerleriz arkadaşlar. Pazartesi günleri günlük vlog ve diğer videolara yoğunlaşırken cuma günleri temizlik videoları paylaşmayı düşünüyoruz. Bu arada haftanın 2 günü değil mi Onurcuğum? Evet. Haftanın 2 günü video atıyor. Pazartesi ve cuma. Aynen. Haftanın 2 günü video atacağız. Pazartesi ve cuma günleri. Tabii ki de bir aksilik, bir sıkıntı olmazsa inşallah pazartesi ve cuma günleri video atacağız. Tabii ki short akışlarımız da devam edecek arkadaşlar. O şekilde gelecek planlarımız. Arkadaşlar gelecek planlarımız şu şekilde. YouTube'da ilerleyebilirsek 50 bin ile 100 bin arasında Fatma Nur'u şehirlerde abonelerle buluşturmayı düşünüyoruz. Mesela nasıl olur? Bir kafe kiralarız. İşte bayan aboneleri zaten WhatsApp grupları kurulur. O şekilde kiraladığımız kafede aboneleriyle buluşturmayı, işte altın gibi günü gibi olur, işte kadın matinası gibi olur. İşte oralarda çeşitli çekilişler yapmayı düşünüyoruz. İşte yenilir, içilir, ondan sonra
çekiliş düzenlenir, oynanır, Evet, zıplanır. aynen öyle. Güzel bir kadınlar matinası yapılır. İşte atıyorum Samsun'a gittiğinde aynı şekilde, Trabzon'a gittiğinde aynı şekilde, Ankara'ya gittiğinde aynı şekilde. 50 bin ila 100 bin abone arasında böyle şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde söyleyeyim, YouTube'dan kazancımızı sizinle bölüşmeyi düşünüyoruz. Bizim öyle para konusunda bir beklentimiz yok. Kazandıkça böyle şeyler yapacağız. Kadınlar matinesi olsun, çekilişler olsun, işte temizlik ürünleri, çeyiz ürünleri, çok ilerleyen Çekilişler yapmayı Aynen. düşünüyoruz böyle. çok ilerleyen safhalarda hani çok büyük araba olur. Hani çok kazanırsak bu şekilde kazandığımızı paylaşmayı düşünüyoruz. 1 milyon abonenin üstünde olduğumuz zamanlarda da işte çeşitli şeyler düşünüyoruz. İşte tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine buluşturmayı, işte yardıma muhtaç kişilere yardım yardımcı etmeyi, olmayı. işte küçük köy okullarını tekrardan baştan yapmayı, işte köylerin yollarını yapmayı, çok güzel hem böyle Topluma faydalı. sevineceğiniz, topluma faydalı bir sayfa olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunları baştan yapamıyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Aynen öyle. Güzel güzel planlarımız var. Onur'un da bahsettiği gibi. Güzel güzel çekilişler düzenlemeyi, gittiğimiz şehirlerde sizlerle buluşmayı, daha büyüdüğümüz zaman daha çok yardıma yönelik, ihtiyaç sahiplerine olsun, Onur'un da dediği gibi köy okullarına olsun, bu gibi hayallerimiz var. Tabii ki de bunun için sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. O şekilde arkadaşlar, dediğim gibi şu an için bize gelen sorular bunlar. Aynen. Ekstra şu konuda da sorular alıyoruz. İşte nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz, nişanlık süreciniz. Bu apayrı bir video olacak arkadaşlar. Bu konuya hiç girmek istemedik bu videoda. İnşallah o videoyu da yakın zamanda çekip sizlerle paylaşacağız. Aynen İnşallah öyle. severek ve beğenerek izlersiniz. Söylemiş olduğumuz gibi videolarımızın daha güzel, daha iyi şartlarda izlenebilmesi için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Videolarımızı beğeniyorsanız, tabii ki de beğeniyorsanız beğenin butonuna basarak kanalımıza abone olmayı ve minicik de olsa düşüncelerinizi, yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın, eksik etmeyin. İnanın biz her böyle elimize aldığımızda sürekli şu kişi şunu yazmış, yanıt veriyoruz, emoji Aynen. koyuyoruz. Yani sizlerle etkileşime girmek bizi çok mutlu ediyor. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi sosyal medyada çok yararsız şeyler de var. Mesela ben bakıyorum işte yemek yeme challenge'ı, işte çok affedersiniz tükürük challenge'ı, işte kışkırtma challenge'ı. Evet biz de bir kere çektik ama sonradan fark ettim ki bu içerikler yararlı içerikler değil. Daha demin de bahsettiğimiz hayalimizi daha yararlı olduğunu düşünüyorum. İşte topluma ne yapabiliriz? İşte kazandığımızı nasıl topluma geri harcayabiliriz? Bunun için desteğinize tekrar ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, söylemiş olduğumuz gibi desteklerinizi bekliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.